Günaydın arkadaşlar. Ben Bülent. Yeni bir video ile beraberiz. Yine bir uzun videosu ama bu sefer Adana Ceyhan'dan Samsun Bafra'ya, yani dönüş yolunda iki videoyu çekiyoruz. Bu sefer bu araca daha az nasıl yakıt tükettiririm ve otomatik vites nasıl kullanılır, bununla ilgili daha çok konuşacağız arkadaşlar. Şu anda da yolda da bir çalışma var. Kaza olmuş sanırım. Of, Allah korusun ya. İnşallah önemli bir şey yoktur. Ne bu, kamyon mu? Kamyon devrilmiş. İşte İnşallah kazasız belasız gideriz. Arkadaşlar, bu sefer dediğim gibi ne kadar az yakıt tüketiriz, bu araç ne kadar daha az yakıt tüketir, bunu anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Bir önceki videomda arkadaşlar 5.4 ortalamayla tamam, yolu gösterirsen sen. Bu arada şeyi göstereyim, bak, uzun far asistanı kendi kendine devreye girdi. Ben şu an otomatiğe aldım. Kendi kendine devreye girdi. Birazdan bir araba görünce hemen tekrar normale dönecek. Biraz ilerleyelim. Ben 110'a sabitledim. Mesela hemen devre dışı kaldı. Karşıdan arabayı gördüğü için. Bak, şimdi tekrar devreye girdi. Karşıdan bir ışık görünce ya da önümüzdeki arabaları fark edince, şu anda otobandayız, Ceyhan'dan çıktık. Kaç kilometre olmuş? 24 kilometre oldu arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda öndeki kırmızı, yani öndeki arabanın stoplarını fark edince tekrar kısalara döndü. Bu şekilde otomatik far asistanı da bu şekilde. Ben hiç ellemiyorum. Kendi kendine devreye giriyor. Sonradan devreden çıkıyor. Neyse, şeyden bahsedeyim. Bir önceki videomuzda Samsun Bafra'dan Adana Ceyhan'a kadar 5.4 ortalamayla. Evet, göstereyim size şurayı. Bakın, şu anda 5.2 ortalama. Bu benim Ceyhan'dan yola çıktım. Az önce yola çıktığım andan itibarenki ortalama. Şu da 5.4 de Samsun'dan hani çıkarken ilk sıfırlamıştım ya, o zamandan şimdiki zamana kadar geçen 5.4 ortalama. Ceyhan'a geldikten sonra Mersin'e gittik, Adana'ya birkaç kere gittik. Yani şehir içinde de bayağı dolaştık. Hala 5.4 ortalama duruyor. Şu anda işte şimdi 5.2 ortalamayla gidiyoruz. 110'a sabitledim. Otobandayım, yine 110'a sabitledim. Niye gösterir misin? Şu anda da çıktı. Yani yakalayabildin mi orayı? Yakaladım. Yorgunluk asistanı şeyi gösterdi. Ne derler? Mola verebilirsin diye uyardı beni az önce. Onu niye verdi? Çünkü direksiyon, yani hep aynı hızdayım, bakın 110'la aynı hızda ve hiç şerit değiştirmedim. Hep dümdüz gittiğim için o herhalde sürücünün yorgun olduğunu algıladı ve böyle bir uyarı verdi. Yorgunluk algılayıcı sistem de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hani her zaman göstermek mümkün olmuyor, çünkü onun belli bir süre yolculuk yapmak gerekiyor. Ondan sonra kendi o şekilde çıkıyor. Şanzıman yağ değişimi yapılır mı? Yapılırsa kaç kilometrede bir yapılır? Onu da Onur Usta'ya soracağız. Herhangi bir şeyim yok, şikayetim yok. Hani arabanın gidişinden ya da çekişinden herhangi bir şeyde, şanzımanda bir şey de görmüyorum, ne derler, sıkıntı da görmüyorum, ama ben şanzıman yağının değişmesi gerektiğini, hani nasıl servis diyor ya, ömürlük bu yağ değişmez, değişmenize gerek yok diyor ya, ama sonuçta bir sıvı yağ, bir kullanım ömrü olur illaki. Benim araçta şu anda genel kilometrem kaçta? 80.000'e yaklaştık mı? 79.000'de şu anda. Yani 80.000 kilometre olmuş. 60.000 kilometrede bir değişmesini öneriyorlar. Bizimki 80.000'e geldi. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Yine her saat başında video açıp göstermeye çalışacağım. Bu arada bir önceki videoda bazı yorumlarda arkadaşlar dedi, işte bir tanesi senin araban çok yakıyor filan dedi. Dedim yani hani teşekkürler, görüşüne saygı duyuyorum, ama hani neyle, hangi araçla kıyaslıyorsun dedim. İşte dedi, ben Ankara'da şehir içinde Peugeot 308 ile işte 4.4 ortalamayla geziyorum. Senin aracın fazla yakıyor dedi.
Öyle mi dedim ya, 4.4'te gayet iyiymiş dedim. Hani keşke bizimki de öyle yaksa ama dedim. Sonra aklıma geldi ya, bu 3008 mi dedi, 308 mi dedi. Bir daha baktım yorumlara, bu sefer 308 demiş. Peugeot 308 de bu aracı karşılaştırma biraz mantıksız olur diye söyledim kendisine. Ondan sonra o şekilde söyleyenler oluyor. Bir tanesi de bende de aynı araçtan 1.6 dizel otomatik var dedi. En fazla gittiğim kilometre 800 kilometre dedi. Ya dedim olabilir yani, sizin hani kullanım şekliniz mi acaba biraz farklı dedim. Ben normalde hep yani aynı tarz kullanarak ya en az 1000 kilometre kesin yapıyorum. 1100, 1200 kilometre de yapabilirim. Onu da nasıl yapabilirim? Biraz daha sakin kullanarak, hız limitlerini biraz daha düşürerek bunu yapabilirim. 110'a sabitledim. Otobanda bile 110'la gideceğim. Bunu göstermemin amacı da, hayatım gösterir misin? Mesela bakın 110'la giderken bile 5.1'e kadar düştü yakıt ortalamam. Genel ortalamam 5.4. Şu anda arabayı ilk çalıştırdım yani Ceyhan'dan yola çıktım, kaç kilometre olmuş? Bu arada Samsun'dan sonraki 1890. kilometre. Şu anda dönüş yoldayım. Bakalım, B'ye bakalım. B'de de bak 34. kilometredeyiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yakıt ortalamam 5.1. Şimdi bir arkadaş şöyle demişti. Samsun'dan Adana'ya gelirken sen çok hız sabitleyiciyi çok kullanıyorsun. Hız sabitleyicisini düz yolda kullansan, böyle yokuşlarda kullanmasan daha da az yakıt tüketebilirsin diye. Hatta onu deneyebilirsin demişti. Şimdi onu göstermeye çalışıyorum. Şu anda bakın hız sabitleyici 110'da 2000 devirde gidiyor. Şimdi birazdan şu anda hafiften de bir yokuş tırmanıyoruz. Burası Adana Pozantı'ya yaklaştık. Şimdi hız sabitleyicisini devre dışı bırakıyorum. Biliyorsunuz şuradaki hız sabitleyici tuşuma dokunursam şu anda devre dışı kaldı. Gazı kendim ayarlayacağım. 110'a çıkarayım şimdi hızını biraz daha. Şu anda 110'da, 111, 112, 110'dayız. Bakın hız devire yine 2000, hatta 2000'den biraz daha da düştü. 2000'e çok yakın. Yani diyor ki arkadaş, eğer böyle yokuşlarda filan hız sabitleyicisini devreden çıkarıp sürüş yaparsan ortalama yakıt tüketimi biraz daha azalabilir demişti. Şimdi onu denemek için ben de yaptım, böyle hız sabitleyicisini devreden çıkarttım ama çok fazla bir fark etmiyor gördüğünüz gibi. Hız sabitleyicisini tekrar devreye sokayım. Tuşa bastım, aşağı çektim, 110, hadi 110'a çektik. Bakın yine 2000 devirde. Yani çok fazla fark etmiyor arkadaşlar. Yokuş çıkarken de böyle. Düz yolda zaten o şekilde. Şimdi gişelerden geçeceğim. Biraz yavaşlıyorum. Evet. Bir de onu söyleyeyim şimdi. Bu otomatik vitese nasıl yakıtı daha az tüketiriz? Mesela şu anda ben yavaşladım ya, hızım 89'lara çıktı. Tekrar hız sabitleyicisi yani 110'a sabitlemiştim. 110'a çıkmak için ben yapıyorum. Hemen tekrar sabitleyicisi tuşuna basıyorum. O araba kendi hızı 110'a çıkana kadar kendisi ayarlıyor. Yani ben gaza bassam belki biraz daha da fazla yakıt tüketirebilirdim ama kendisi 110'a arabanın hızını çıkartırken sanki biraz daha benden daha iyi ayarlıyor gibi geliyor arkadaşlar. Benim kullanım şeklim bu şekilde. Yani yoğunlukla da bu şekilde kullanıyorum. Hız sabitleyicisini de çok kullanıyorum. Şehir içindeyken bile böyle düz bir yol bulursam hemen hız sabitleyicisini devreye sokuyorum. Böyle daha az yakıt tükettiğini benim tespitim bu şekilde ama arkadaşlar hız sabitleyicisini kullanmazsan, daha az kullanırsan daha da az yakıt tüketirsin diye söylemişti. O yüzden bunları anlattım. Bu şekilde arkadaşlar şu anda bakalım kaç dakika olmuş. 47 dakika mesafemizde 72 kilometre yol gelmişiz. Ortalamamız şu anda kaç bakayım? 5 litrelerde. Genel ortalamam da 5.4. Yolculuğumuzun ikinci saatindeyiz. 202 kilometrelik yol gelmişiz. Ceyhan'dan Kayseri'ye tarafa gidiyoruz. Ne kadar bakalım, yakıt ortalaması 5.7 olmuş arkadaşlar. Biraz arttı çünkü Pozantı'yı bilenler biliyor. Orası biraz yokuş, tırmanış vardı. Ortalamamız arttı. Genel ortalamamız da 5.5'e çıktı. 5.4'tü, 5.5'e çıktı. Ama şimdi artık daha düz yollara geçtik. Bakalım bundan sonra yakıt ortalamamız ne kadar düşecek. Bu arada videoyu açmışken
şeyden bahsedelim arkadaşlar. Bu araç 1.6 dizel otomatik olduğunu takip edenler biliyor ama belki hani sadece bu videoyu açmış olanlar için tekrar edeyim. Aracım 2016 model J11 kasa 1.6 dizel otomatik Platin Premium Pack. Otomatik vitesli bir araç ve bizim otomatik vites kullanan, özellikle Xtronic şanzıman ve otomatik vites kullanan arkadaşların kafasına takılan sorulardan en büyüğü şey oluyor. Bu otomatik viteslerin şanzıman yağı değişir mi, değişmez mi? Şimdi benim aracım da işte 80.000 kilometreye yaklaştı. Ben değiştirmedim. Birçok arkadaşım var, onlar da değiştirmedi. Çünkü servise soruyoruz, değiştirmene gerek yok diyorlar. Servisteki görevliler o şekilde söylüyor. Ama ustalar da bu yağın değişmesi gerektiğini, 60.000'de bir, 70.000'de bir bu şanzıman yağının değişmesinin daha iyi olacağını, daha faydalı olacağını, hatta bu şanzıman yağı değişince arabanın işte gidişinin bile daha daha güzel olduğunu söylüyorlar. Teşvik ediyorlar daha doğrusu şanzıman yağı değişimi için. İşte biz kullanıcılar da böyle hep ikilemde kalıyoruz ama bu sefer bakalım, şimdi Kayseri'de Nissan Akademi Onur Usta var. Onu ben Facebook grubundan da takip ediyordum. Yani bilgisine güvendiğim bir usta. Dönüş yolundayken, hazırda yolumuzun üstündeyken onun yanına bir uğrayacağız. Bakalım ne diyecek bize, ne önerecek. Eğer şanzıman yağını değiştirelim derse belki değişim de yaptırabilirim. Aslında herhangi bir şikayetim yok. Yani arabanın gidişinde ya da şanzımanında işte herhangi bir şikayetim yok ama ileriye dönük, sonuçta ben bu arabayı uzun yıllar kullanmak istiyorum. Dolayısıyla da şanzıman arızası olmasın diye bir önlem amaçlı bu şekilde bir yağ değişimi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de ustalar gibi düşünüyorum. Şanzıman yağı değişirken de belki nasıl yağ değiştiriliyor, değişim yöntemi nedir, kaç litre yağ alır, bunu da belki bir video çekerek gösteririz. Çünkü bu konuyu da çok merak eden var. Bu şekilde arkadaşlar. Bir saat sonra görüşmek üzere. Yolculuğun 3. saatindeyiz. Nevşehir'e girmek üzereyiz şu anda. 10 kilometre falan kaldı. Hatta şu anda görünüyor karşıdan Nevşehir. 300 kilometre yol gelmişiz. Ortalamamız 5.5'e düştü tekrar. O pozantıda tırmanırken biraz yükselmişti. Şimdi tekrar düşmeye başladı. Genel ortalamamız 5.4'e düştü. Bu yolculuk sırasındaki ortalamamız da şu anda 5.5. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kayseri'ye geldik. Kayseri'ye kadar gelmişken de Erciyes Dağı'na çıkmadan olmazdı. Şu anda Erciyes Dağı'na doğru tırmanıyoruz. Bu arada arkadaşlar, demiştim ya Kayseri'de Onur Usta'nın yanına uğrayacağım diye. Onur Usta'nın yanına uğradım. Çok da güzel bir sohbetimiz oldu. Şanzımanın yağını da değiştirdik. Şimdi daha yeni değiştirdik. Biraz daha kullanayım. Arabada bir değişiklik var mı yok mu onu da size söylerim. Şanzıman yağı nasıl değiştirilir onu da başka bir videoda göstereceğim. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz şu anda Erciyes Dağı'na doğru tırmanıyoruz. Bu arada tabi yakıt tüketim işi nasıl olacak bilemiyorum. Çünkü şehir içinde bayağı, bu akşam burada kalacağız. Yarın tekrar yola devam edeceğiz. Şehir içinde de bayağı dolaştığımız için, böyle gezdiğimiz için ama genel ortalamayı takip ederiz. Ben yine fazla arabayı zorlamayacağım. 110'la ne kadar az yaktırabilirim onun denemesini yapmaya çalışacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda biz Erciyes Dağı'na doğru tırmanıyoruz.
Virajlıymış o. Erciyes'e kaç? 10 kilometre daha yolumuz varmış. Böyle tırmanacağız. Bak şurada 10 kilometre yazıyor. Çıkarken böyle de gelirken herhalde daha rahat ineriz. Çünkü bayağı yokuş burası. Evet böyle arkadaşlar. Manzaramız da bu şekilde. Kulaklarımız şu anda tıkanmaya başladı. Yakıt ortalama 9.9'a çıktı doğal olarak. Bayağı yokuş tırmanıyoruz. 80-90'la gidiyoruz yokuşlara doğru. Genel ortalamaya bakayım. O da 5.5'e çıkmış. 5.4'tü. Soğuk. 14 Temmuz Erciyes'te hala kar var. Adana'nın sıcağından Erciyes'in soğuğuna resmen üşüyoruz şu anda. Arkadaşlar yakıt ortalamamı düşüreceğimi söylemiştim. İşte gördünüz 2.1'e kadar düşürdüm. Tabii bu işin şakası, yokuş aşağı inerken böyle Erciyes Dağı'ndan aşağı inerken 1.9'a kadar düşmüş. Bakın bak, görüyor musunuz? İşte gazdan ayağını çekince yokuş aşağı inerken böyle demek ki düşebiliyormuş. Tabii bu işin şakası. Gerçekten bu şekilde değil yakıt tüketimi. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Qashqai 1.6 dizel otomatik yakıtı kokluyor resmen. 1.3 rekor. Şuradan gösterebilirsin. 1.3'e kadar düşürdüm. Tabii işin şakası bir tarafa da şunu demek istiyorum. Yokuş aşağı inerken frene fazla, Erciyes Dağı'nı bilen biliyordur. Oradan aşağı inerken bayağı bir yokuş aşağı iniyorsun. Yokuş aşağı inerken arabayı yavaşlatmak için sürekli frene bastığın zaman ne olur? Balataların artık daha çabuk deforme olur. Onun yerine böyle aracı şurayı gösterir misin? Manuele çekip manuel viteste, yani 4. vites mesela hızlanıyor. Ben ne yapıyorum? Şöyle aşağı geri çektim. 3. vitesi aldım. Arabayı kendi motor freniyle yavaşlattım. Böylece freni daha az kullanmış oldum. Ama şurada mesela yol dönerken burada biraz fren kullandım. Sonra yine araç kendi hızıyla bu şekilde yoluna devam ediyor. Bu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Çok dik bir yokuştan aşağı inerken fren pedalına basıp arabayı yavaşlatmak yerine manuelle alıp vites küçülterek aracı biraz daha yavaşlatabiliriz arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. İkinci gündeyiz. Biliyorsunuz Kayseri'ye uğramıştık. Kayseri'de bayağı dolaştık. Erciyes Dağı'na çıktık falan. Oralarda dolaştık. Şimdi tekrar yola çıktık. Ama bu sefer de Nevşehir'e uğrayacağız. Orada da biraz dolaşacağız çocuklarla beraber. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu anda yola çıkalı 20 dakika olmuş. 28 dakika olmuş. 20 kilometrelik yol gelmişiz. Yakıt ortalamamız 5.6. Genel ortalamamız 5.5. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuzun
1 saat oldu. 65 kilometre yol gelmişiz Kayseri'den. Avanos'a doğru döndük. Şimdi Göreme'ye doğru gidiyoruz. Yakıt ortalamamız şu anda 5.1'e düştü. 110'la geldim Kayseri'den buraya kadar. Yani 110'la gidince bayağı bir düşüyor yakıt ortalaması. Şehir içinde şimdi tabii şu anda şeydeyiz. Göreme tarafa gidiyoruz. Biraz hızımızı azalttık ama. Neyse arkadaşlar bu videoyu çekerken bundan sonraki video bizim Qashqai araçlarımızda, özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda şanzıman yağının değişip değişmemesi, biliyorsunuz bu bir oluyor. Hep ikilemdeki bir konuydu. Şimdi ben kendi şanzıman yağımı değiştirdim. Aracım 79.500 kilometrede 80.000'e yaklaştı diye. Hep böyle kafamda bu vardı. Değiştirmek istiyordum zaten. Kayseri'de gelmiştik gezmek için. Hazır Kayseri'ye gelmişken Onur Usta'ya uğrayayım. Onun tavsiyesine göre de hareket ederim diye düşünüyordum. O da tavsiye etti. Ve bununla ilgili de bir video çektik. Bundan sonraki videoda onu da yayınlayacağım arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Orada çok güzel bilgiler var. Ustasından, yani işin ustasından bu şanzıman yağı nasıl değiştirilir? Değiştirdikten sonra iş bitiyor mu? Başka bir şeyler, işlemleri var mı? Yok mu? Ondan sonra otomatik vites araba nasıl kullanılır? Start stop'un, eco modunun, bununla ilgili şeyleri de hep Onur Usta'ya sordum. Onları da anlattı güzelce. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben eğer yolum İstanbul'a düşmüş olsaydı Ramazan Koç Usta'ya gidecektim. Kayseri'deyken, hazır gelmişken, o yüzden Onur Bulak Usta'ya uğradım. Eğer Samsun'daysanız, yolunuz Samsun'a düşerse, orada da Hasan Usta var. Bu ustalar çok değerli ustalar. Bunların yanına uğrayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Aracınızı kontrol ettirebilirsiniz. Herhangi bir ihtiyacı varsa aracınızın onları tespit ettirebilirsiniz. Ama Nissan ustaları, bu aracı tanıyan ustalar daha güzel bilgi veriyor. Mesela ben videoda, siz de izlemişsinizdir YouTube'da, bir usta var, şimdi ismini söylemeyeceğim. Şanzıman yağını değiştiriyor. Bir tane Qashqai aracının şanzıman yağını değiştiriyor. Ne yapıyor? Alttan vidasını söküyor, yağı boşaltıyor, üstten yağını dolduruyor. Tamam diyor, gidebilirsin diyor. Ama benim şanzıman yağ değişimim böyle olmadı arkadaşlar. Bunu size yapacağım. Videoda anlattık. Onur Usta anlattı. Onları göstereceğiz ama ne oldu? Bisiklet turu var galiba. Yolumuz tıkandı. Geri mi dönsek? Bu bayağı uzun sürer. Arkadaşlar bir de bu şanzıman yağını ben dün değiştirdik dedim ya Onur Usta'yla. Bir şey fark ettik mi? Onu söyleyeyim. Ya açıkçası herhangi bir değişiklik fark etmedim ben arabada. Ama en azından ne oldu? Kafam rahat oldu. Bundan sonra ben kendi üzerime düşen görevi yapmış oldum. Yani aracı ben uzun süre kullanmak istiyorum. Yani satma niyetim, öyle bir şey yok. En az bir 4 yıl daha kullanmak istiyorum. O yüzden şanzıman yağını değiştirdim. Size de tavsiye ederim. Sıvı yağın bir ömrü kesinlikle vardır. Bir süre sonra özelliğini kaybediyordur. Göreceksiniz, videoda ben onu gösterdim zaten. Rengi ne kadar değişmiş. İçerisinden çıkan o demir tozlarının göreceksiniz. Onların hepsini videoda gösterdik. Değiştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda vallahi bu ortalama hızlar filan bu biraz karıştı. Çünkü Avanos'tan çıktıktan sonra navigasyona uyduk. Ara yollardan gidiyoruz. Şu anda Yozgat'a doğru gidiyoruz ama gördüğünüz gibi tek şeritli bir yol. Daha önce hiç gitmediğim bir yol. Yine yüzde gidebiliyorum. Yol boş gerçi ama yine de bilmediğimiz bir yol olduğu için öyle fazla da hızla yapamıyoruz. Şu anda genel ortalamamız 5.5. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ana yola geçtikten sonra o zaman saat artık yine yaparız.
ortalamaları size söyleriz. Şu anda öyle bir yerden geçiyoruz ki nereden geçtiğimizi ben de bilmiyorum. Şu anda rayın üzerinden geçiyoruz mesela. Yozgat'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, nihayet ana yola çıkabildik. Şimdi Çorum Alaca yolundayız. Yine hızımı 110'a sabitledim. Dedim ya hani az yaktırmaya çalışıyoruz, ne kadar az yakacağını size göstermeye çalışıyorum diye. 110'a sabitledim. Normalde burada daha hızlı giderdim ama ortalamam 5.1 şu anda. O büyük ihtimalle birazdan biraz daha da düşer. Bu şekilde devam ediyoruz. Yol rahat, sakin ama şu araba çıkıyor mu? Çıkmıyor. Tamam. Az önce işte bu yola çıkana kadar şeyden Abanas'tan Yozgat'a kadar bir ara yollardan gittik. Daha önce de hiç gitmediğim yollardı. Yol boştu ama hem virajlı hem de böyle iniş çıkışlıydı. Öyle olunca önünü göremiyorsun, hız yapamıyorsun. İşte 90-100 ile falan gitmeye çalıştık. O sırada tabii ortalama biraz da yükseldi. Ama şimdi tekrar normale dönmeye başladık. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Saat 13.32, 29 derece sıcaklık var. Klimamız açık, böyle devam ediyoruz. Bir saat sonra yeniden açarız, videoyu açarız. Giderken ne güzeldi ya, hiç böyle trafiğe şey yapmadık, takılmadık. Bu trafik burada bu kadar kalabalıksa Samsun girişini hiç düşünemiyorum zaten. Rize'de selam. Arkadaşlar şeydeyiz, neredeyiz? Çorum, Merzifon. Çorum'dan geçtik, Merzifon'a yaklaştık. Burada böyle gördüğünüz gibi bir trafik var, sanki İstanbul trafiği gibi. Normalde böyle bir trafik olmaz ama herhalde bu bayram muhabbetin herkes memlekete gidiyor. Dolayısıyla da trafik başladı. Şu anda ortalamamız 5.6. Genel ortalamam bakayım kaç? 5.5. Gösterir misin? Genel ortalama şu andaki ortalama 5.6. Şeyde 5.5. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. İşte gördüğünüz gibi trafik bu şekilde. Yani arabaya az yakıt tükettireyim, az yavaş gideyim diye uğraştım bayağı ama maalesef böyle. Bir de çok durduk ya. Kayseri'de durduk, Nevşehir'de durduk, Çorum'da az önce durduk, bir yemek yedik. Çok durunca hem süre uzadı, bu sefer de yorulmaya da başladım. Bir an önce artık eve gitmek istiyorum. O yüzden eğer trafik açılırsa bakarım, biraz hızlı giderim herhalde. Şu ses arkadaşlar, bu ses radar sesi. Hani geliş videosunda, bir önceki videoda söylemiştim ya, bu multimedyada işte navigasyon kartına radar noktaları yükleniyor. Bakın şu uyarı sesi, ben onu 500 metre kala uyarasın diye onu siz ayarlayabiliyorsunuz. 500, 1, 1,5, 2 kilometre gibi böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben ayarlamıştım. Birazdan herhalde şeyler var, radarlar var. İşte şurada görünüyor zaten. Bakın üstte var radarlar. Onları uyarmak için böyle o ses onun sesiydi. Bunu yapabilmeniz için şey var. Bu şuradaki multimedyadaki SD kartı, yani navigasyon kartını güncellemeniz ve güncelledikten sonra da orada özel bir dosya halinde onu yüklüyorsunuz. Daha önce sisteme kaydedilmiş olan radar noktaları yaklaşınca böyle uyarı veriyor. Yani şurada kaza mı olmuş ya? Onun için miymiş bu trafik? Neyse ama yok. Adam telefon konuşması yanından. Arkadaşlar biz bir çılgınlık yaptık. Normal ana yolu bıraktık. Çünkü çok trafik vardı, az önce gördünüz. O trafik hala devam ediyordu. Büyük ihtimalle tatile
Karadeniz, bütün Karadeniz şehirlerine gitmek isteyen tatilciler o yoldan geçecek. Dolayısıyla da trafik çok tıkanmıştı. Biz de dedik ki Havza ile Bafra arasında kestirme bir yol var ama dağlar arasından gidiyorsun. Aynı böyle şu şekilde işte. Böyle köy yollarından geçiyorsun. Oradan gidelim. O yüzden yavaş yavaş sakin şimdi oradan gidiyoruz. Tabii ki ortalama videosu biraz amacından çıkmış oldu ama yapacak bir şey yok. Memleketimize geldik. Biz Bafra'ya ulaştık. Tam istediğimiz gibi bir video olmadı. Niye olmadı? Çünkü çok durduk. Çok gezdik. Kayseri'ye uğradık. Nevşehir'e, Ürgüp, Avanos oralara uğradık. Öyle olunca da yani demiştim videonun başında. Bu arabaya ne kadar yani uzun yolda nasıl daha az yakıt tüketirim? Yani 100-110 ile giderek ortalamamı düşürmeye çalışacaktım. Yine de gerçi şu anda bakın ortalamam 5.3, genel ortalamam da 5.5. Yani bu 5.5 Samsun'dan hani Adana'ya gitmiştim ya, sonra Adana'dan şimdi tekrar geri döndük geldik, genel ortalamam 5.5. Bakayım, Samsun'dan 2863 kilometre yol yapmışız. Bafra'dan Adana'ya, Adana'dan tekrar buraya gelene kadar 2863 kilometre yol yapmışız. Ambulans var arkamızda galiba. Karşıdaymış. Dediğim gibi tam istediğim gibi video olmadı. Amacına belki ulaşmadı ama en azından bizim için bayağı maceralı, değişik bir gezi oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Eğer bu tür videoları çekmek istiyorsanız yorumlar kısmına da yazarsanız memnun olurum. Bu arada siz de kendi aracınızdaki yakıt ortalamanızda yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Hem de karşılaştırmış oluruz. Benim arabam az mı yakıyor, çok mu yakıyor, 1.6'lar böyle mi yakar gibi şeyler de konuşabiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.